Herkese merhabalar. Doktor Celal Alioğlu'nun hemşiresi Seda ben. Bugünkü operasyonumuz meme küçültme ameliyatı. Öncesinde biliyorsunuz hastamızı kliniğimizde gördük, muayenesini gerçekleştirdik. Bizlere soruları vardı, onları tek tek cevapladık. Bugün de operasyonumuzu yapacağız. Öncesinde hastamız anestezi muayene etti, sonrasında kanlarımız verildi ve bugün operasyon için hazırız. Birazdan Celal Bey gelecek, hastamız odasında görecek, tekrar değerlendirecek, çizimlerini gerçekleştirecek. Sonrasında da isteyip operasyona başlayacağız. Şimdi evet kaç santim bakacağız şimdi önce. Şunları bir çizelim. Bu bizim meme hattımız. Bu hat üzerinden yukarı alacağız meme başını. Burası meme ucun olacak. 2 santim üstünü der. Meme başının üst sınırı olacak. Yani meme başını da küçültüyoruz. Evet, şu anda çizimlerimizi gerçekleştiriyoruz. 5 dakika sonra da hastamız ameliyathaneden istenecek. Ameliyata hazırız. Evet, cerrahi hazırlığımızı yaptık. Şimdi Celal Bey'e haber vereceğiz. Selam. Bugün ameliyatın ikinci günü. Dünkü sızlamalarımın hiçbirini hissetmiyorum. Yani sızlamalarımın hiçbiri yok. Hafif ağrım var. Ve yan taraflarda koltuk altı bölgemde sadece ödem var. Onun dışında hiçbir problem ya da rahatsızlık hissetmiyorum. Her şey çok yolunda. Selam. Bugün ameliyatımın 3. günündeyiz. Az önce duş aldım. Kendimi inanılmaz hafif hissediyorum. Herhangi bir acı, sızı ya da ağrı hissetmedim. Onun dışında artık kollarımı çok daha rahat hareket ettirebiliyorum. Her şey yolunda şu anda. Selam, bugün ameliyatın 4. günü. Dün duş almıştım. Duştan sonra herhangi bir ağrım ya da sızım asla olmadı. Sadece böyle hafif gerginlikler hissediyorum belirli noktalarda. Bunun da yani artık çok normal olduğunu düşünüyorum. Onun dışında dışarıya çıkıp yürüyüş yapabiliyorum. Kollarımı çok rahat hareket ettirebiliyorum. Yarın kontrol günü. Görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhabalar. Ameliyatımızın bugün 1. haftasını doldurduk. Ağrılarımız olmuş mu, süreç nasıl ilerlemiş, bunların hepsini tek tek konuşacağız. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, altına da yorumlarınızı yazmayı unutmayın lütfen. Evet Gizem Hanımcığım, tekrar hoş geldiniz. Hiç ameliyat olmamış gibi bir rahat gördüm sizi. Süreciniz nasıl geçti? Şöyle, 1. günden itibaren anlatıyorum. Ameliyata girdik, çıktık. Herkes benden bir ağrı beklentisi içerisinde ama benim asla ağrım olmadı ameliyattan sonra. Sadece zannediyorum ki dikiş yerlerinde minik minik sızılar hissettim. 2. gün zaten hastaneden çıkış yaptık. 3. gün banyo yapabildim. Yani kollarım şu şekilde, saçlarımı yıkayabildim. Çok rahattı. Her gün kısa kısa yürüyüşler yaptım ve bu süreçte asla ağrım olmadı. Dediğim gibi minik minik gerginlikler, sızılar tabii ki oldu. Bugün 4. gün müydü? 5. gün kontrole geldim. Her şeyin yolunda olduğunu gördüm. Bu kadar. Harika, sevindim. Yani şöyle, çünkü genelde hastalar, özellikle meme küçültme operasyonu olmak isteyen hastalarımız hep bu ağrıdan korkuyorlar. Endişeleri oluyor, işte nasıl olacak, korkuyorum, ameliyattan kaygılıyım, ev hanımları özellikle. İşte işlerimi ne kadar yapabileceğim, çocuğu olanlar, çocuğum acaba kaldırabilecek mi? Hep bunun endişesindeydi. Gördüğünüz üzere 3. günde gayet de duşunu alabilmiş hastamız. Hatta biz ilk günde duş alabilirsiniz. Evet, önerdiniz. Sen ne olur ne olmaz. Biz o duruma alışığız. Genelde risk yapmak istemiyorlar. Tedbirli olmak adına 3. gün banyo yaptım. Güzel bir şey. Ama gayet rahatım yani. Kolları falan yok, da evet, kaldırabiliyorum. Yani tişört giyebiliyorum. İlla önden ilikli bir şey giymeme gerek yok. Bir de kendimi çok hafif hissediyorum tabii ki. Mükemmel. Yani biz aşağı yukarı 800 grama yakın sadece bir memeden çıkartıldı. Bu da tabii ki hem omuza hem boyuna büyük bir rahatlık getiriyor ki şu anda da ödeminiz var. Bu ödemler de 6 aya yakın bir sürede daha minimum düzeyde oluyor. Peki bu kaygılar her türlü vardı öncesinde. Bu kaygıların gerçekten, hani şunu merak ediyorum bütün samimiyetinizde. Gerçekten de bu kadar kaygıya gerek yokmuş. Hiç gerek yokmuş. Evet, hiç gerek yokmuş. Yani ben bu ameliyatı duruş
bozukluğu, sırt boyun ağrısı, spor yaparken oluşan hareket kısıtlılığı. Yani dolayısıyla fiziksel aslında konforumu, yaşam konforumu düzeltmek adına yaptırdım. Keşke daha önce yaptırsaymışım. Yani asla işte çok ağrım var ya, kolların işte mutfak dolabını kaldıramıyorsun. Bunun gibi şeyler asla yok. Ben gayet de kaldırabiliyorum. Çok göstereceğim. Harika, canlı bir şekilde göstermiş Kaldırabiliyorum. olduk. Peki hastaneden memnun kaldınız Evet, çok mı? memnun kaldım. Öncelikle çok temizdi. Önemli bir Benim detay. için en önemli detay o. İnanılmaz derecede temizdi. Hemşireler keza çok tatlılardı, çok güzel yaklaştılar. Onun için güzeldi. Ben ameliyat sürecimden çok memnunum. Bilmeyenler için ben araya böyle bir özet geçeyim hemen. Biz ameliyatlarımızı Kadıköy Medikan Hastanesi'nde gerçekleştiriyoruz. Bir gün hastanede kalıyorsunuz. Sonrasında zaten hemşireler sizin Celal Bey'in yazmış olduğu orderınızı, yani tedavi reçetenizi sizlere uyguluyor. 1 saatlik işte takipleriniz yapılıyor, işte kanama takibi yapılıyor vesaire. Ve biz o aşamada da sürekli hemşirelerle iletişim halinde oluyoruz. Yani sizi bırakıp evimize gitmiyoruz. Harika, sevindim. O zaman buradan hastalarımıza işte bir şey söylemek ister misiniz? Şöyle bir şey söylemek isterim. Bu ameliyat olmak istiyorsanız asla ertelemeyin. Çünkü boşa geçirilmiş bir vakit olarak o süreci adlandırabiliriz. Harika. Kendinize dikkat edin. Öpüyorum. Selam. Bugün artık ameliyatın 1. haftasını doldurmuş bulunuyoruz. Cumartesi günü kontrolüm vardı. Kontrolde her şeyin yolunda olduğunu gördük. Pazar günü bir uçak yolculuğu gerçekleştirdim. Hiçbir problem yaşamadım. Tabii ki elinizde herhangi bir yük taşımamanız gerekiyor. Yolculuğum çok rahat geçti. Ağrı, sızı, herhangi bir şey asla hissetmiyorum. Bugün dışarı çıktım. Rutin hayatıma geri döndüm. Ve gayet konforlu bir yaşam sürmeye başlıyorum diyebilirim. Selam. Bugün ameliyatımın 8. günü. Daha fazla dayanamadım çünkü kendimi çok iyi hissediyorum. Yağmur yağıyor ama şemsiye tutabiliyorum. Yürüyüşe çıktım. Günaydın. Bugün ameliyatımın 9. günü. Yağmur yağıyordu, artık dayanamadım. Yürüyüşe çıktım. Çünkü şemsiye de tutabiliyorum artık. Şu anda her şey yoluna gidiyor. Sadece çekmece çekerken yani birazcık zorlanıyorum tabii ki. Çekme ve itişler beni zorluyor. Onun dışında herhangi bir ağrım yok. Sadece tek sorunum sırt üstü yatmak çok zor. Tek sorunum bu. Onun dışındaki her şey gayet yolunda gidiyor şu anda. Günaydın. Bugün ameliyatımın 10. günü. Hava yine çok kötü ama ben yine yürüyüşe çıktım. Çünkü kendimi çok iyi hissediyorum. Herhangi bir ağrım hala yok. Yani bu süreç boyunca aslında hiç ağrım olmadı. Sadece minik sızlamalarım olmuştu. Şu anda da sadece gerginlikler hissediyorum. Onun dışında başka bir problemim yok. Her şey yolunda seyrediyor. Günaydın. Bugün ameliyatımın 15. günü. Dün itibariyle 2 haftayı tamamladık. Hala hiçbir ağrım yok. Söylediğim gibi sadece itmeler, çekmeler benim için zor şu anda. Yani hafif gerginlikler oluşuyor. Onun dışında hava soğuksa sızlamalarım oluyor. Ve sırt üstü yatmak çok zor. Bunun dışında hiçbir problemim yok. Hatta dün alışverişe gittim. Çok rahatlıkla gezebildim, taşıyabildim. Süreç böyle devam ediyor şu anda. Evet, videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz üzere çok da korkulacak bir operasyon değilmiş. Gerçekten hastanemizin anestezik ekibi olsun, servis ekibi olsun tüm süreç boyunca sizin konforunuzu düşünüyor. Tabii burada bizler de sizin için en rahat nasıl bu süreci geçirebileceğinizi planlıyoruz. Şimdi hastamız 1 ay bir korse takacak. Sporcu sütyeni şeklinde de takabiliyorsunuz sonrasında. Bu da tabii hem ödemlere daha iyi geliyor hem de çok sıkmadığı için sizi de rahatsız etmiyor. İlaçlarını kullanacak, 1 hafta bir antibiyotik tedavisi var, onları kullanacak. Sonrasında ise ilaç tedavisi de bitmiş oluyor ve kontrollerimizi gerçekleştirmiş oluyoruz.